Merhabalar, Eliş Atölyem kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından tekrardan bir aradayız. Bugün yepyeni bir istek modelle tekrardan yayınlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir boncuklu iğne oyası yapacağız hep birlikte. İsteğini yapan takipçimiz Ayşe Erdem İstanbul'dan. Şöyle göstereyim, bugün suni ipek kullanacağım. Şu şekilde boncuklarım var. Kum boncuğu da kullanabilirsiniz. Bunlar kum boncuğundan hafif bir tık daha büyük boncuklar. Ama ikisiyle de olabilir. Yalnız dikkat etmemiz gereken husus, kum boncuğu kullanırsanız boncuk iğnesi kullanmanız gerekecek ki ben boncuk iğnesi, özür dilerim, kullanmayacağım. Çünkü boncukların biraz daha büyük, gerek yok. Şimdi yazma kenarına bir sıra halinde zürafa yaparak zemini hazırlıyoruz. Onun linkini ekranın alt kısmındaki yazılı açıklamaya ekleyeceğim. Videonun yorum bölümüne de ekleyeceğim. Veya şu an şu ekranın sağ üst köşesindeki kartı da tıklayıp izleyebilirsiniz. Onun dışında oyamızın yapımına geçmeden önce son bir hatırlatmam olacak sizlere. Henüz abone değilseniz kanalıma ekranın sağ alt köşesindeki veya videonun altındaki abone ol butonuna tıklayarak bunu ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz ki böylece her yayını takip etmenizi sağlayacaktır. Onun dışında yine aynı noktadaki zil işaretini tıklamayı unutmayın hanımlar. Şimdi herhangi bir zürafaya düğüm atarak oyanızın yapımına başlayabilirsiniz benim gibi. Ben şimdi aslında bu oyanın çok benzer bir modelini önceden paylaşmıştım. Takipçimizin benden istediği bu istek modelde, yani anlatmam gereken husus şudur: şu motifin orta kısmındaki boncuğun alt kısma nasıl denk getirildiğini anlatmamı istemişti benden ki bu aslında basit ama çok karmaşık gözüken bir konu haline gelebiliyor. Şimdi hemen sizlere tarif edeceğim. Bir tane zürafa örerek devam ediyorum. Ördüğüm zürafanın üzerine çıkıp düğüm atıyorum. Hemen hiç zaman kaybetmeden bu motifin aynısının yapılışını göstereyim ki soru işareti kalmasın aklınızda. Şimdi sol ve sağ tarafta iki tane kirpiğimiz vardı. Sağ taraftaki boş. Direkt olarak onun üzerine sabitleyeceğiz ipimizi. Bir tane boncuk alarak öncelikle ipimize geçirelim. Ve sağ tarafta bulunan kirpiğin üzerine çıkıp düğüm atıyoruz. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Diğer kirpiklere nazaran, yani şu dönüşteki iplere nazaran bu ipi hafifçe biraz daha uzun bırakıyoruz ki bu boncuğun genişliği kadarı bir fazladan mesafe söz konusu. Şöyle düğümümüzü atalım. Boncuğu şimdi buraya sabitleyeceğiz. 3 tane daha boncuk alarak ipimize geçirelim. İpi geçirdikten sonra bakın alt kısımdaki boncuğu çekiyorum aynı noktaya. Dördünü de buluşturacağız çünkü şu şekilde sol parmaklarımla sabit tutuyorum boncukları ve alt kısımda bulunan boncuğun sağ kenarına düğüm atarak şimdi diğer 3 boncuğu da buraya sabitleyeceğim. Bu şekilde alt kısımda olacak ilk boncuğumuz. Aslında sorulan soru, anlaşılmaya çalışan konu buydu. Şu şekilde oluyor. Şimdi çeviriyorum oyamı. Tabi çevirmeden de örebilirsiniz direkt olarak. Her iki boncuğun ara kısımlarına batarak, düğüm atarak daha doğrusu birer tane zürafa oluşturuyoruz. 3 tane yalnızca üst kısımdaki 3 boncuğun etrafına bu işlemi uyguluyoruz. Birazdan kirpik örerek papatya motifi yapacağız bu oyamızı. Şu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi üçünün de etrafında zürafalar var. Yeniden çeviriyorum. Bu arada bakın ipimin büklümü de bozuldu. Bunu çok kez gösterdim. Yeniden göstereyim. İğneyi kendime doğru şöyle çevirerek ipimin büklümünü eski haline getirebiliriz. Şimdi döndükten sonra son ördüğümüz zürafanın üzerine çıkarak öncelikle bir düğüm atalım. Geçişi bu şekilde sağlayalım. Düğümümüzü attıktan sonra bu zürafanın içine 3 tane orta boy kirpik örüyoruz. Papatyamızın
yapraklarını oluşturmak adına. Şöyle göstereyim. 3 tane kirpiğimiz oluştu. Geçiyoruz bir sonraki boncuğun üzerine. Düğüm attıktan sonra yalnızca düğümümüzü sık atalım burada. Arada mesafe bırakmayalım ki papatyamızın yani kirpiklerimiz daha doğrusu birbirine yakın olsun. Arada mesafe oluşmaması için bu şekilde düğümümüzü yakın atalım. Buraya da 3 tane kirpik atıyorum. Ben şimdi işlemin tekrar olduğu için burayı hızlıca geçeceğim. Buna 3 kirpik, diğerine de 3 kirpik yapacağım ve sonrasında görüntüyü normal seyrine alıp devamını sizlerle paylaşacağım. Papatya motifimiz bittikten sonra şu noktaya tekrardan dikkat edelim. Aynı şu sabitlediğimiz ilk boncuğun alt kısmına yani kenarına düğüm atarak öncelikle ipimizi bir sabitleyelim. İnişimizi yapmadan önce. Şöyle. Daha sonra kaldığımız yerden devam etmek üzere bu ilk ip oluşmuştu ki ipimizin yarısını oluşturduğumuzu varsayalım bu sayede. İniyoruz tekrardan yazma kenarındaki zürafanın içerisine, böylece kirpiğimizi de bitirmiş oluyoruz. Yeniden bir kirpik yapıyoruz. İniyoruz yazma kenarındaki zürafaya. Aralardaki mesafeyi sizlere şimdi tarif edeceğim. Şimdi bu iniş ipinin dışında 3 tane daha boş zürafa bırakarak bir sonraki motifin yapımına geçiyorum ben. Elinizin sıklığına göre veya yaptığınız zürafaların büyüklük ve küçüklüğüne göre bu sayıyı değiştirebilirsiniz. Bu sabit değildir. Benim yaptığım model bu şekilde sabittir. Herkesin elinden farklı düşebilir. Şimdi 3 tane boş zürafa yaptım. İniş ipinin dışında tarif ettiğim gibi yeniden bir tane zürafa örüyorum. Dördüncü bir zürafa ve bunun üzerine şimdi şu ara kısımlardaki 3 boncuklu motiflerden yapalım. Bu motifimizin yapımı için bakın tam şu noktadayız. Şunlardan yapacağız. Boncuk almadan direkt olarak boş kirpiğin üzerine çıkıyoruz. Şöyle. Şimdi 3 tane boncuğu iğneye geçireceğim. Geçirdikten sonra yeniden aynı kirpiğin içine düğüm atarak üçgen şekli vereceğim şimdi boncuklarıma. Düğümümü sıkmadan şöyle sabitliyorum. Üçgen şekli verdikten sonra yarım kalan kirpiği bitirmek üzere yeniden iniyorum zürafanın içine. Düğümümü yanlış attım. Tekrardan alayım. Şöyle yarım kalan kirpik de bitti. Oyanın devamını sağlayabilmek için yeniden bir tane boş kirpik yapıyorum. İniyorum zürafanın üzerine ve böylece devam ediyorum. Bu motiflerden istediğiniz yani bu 3 boncuklu motiflerden istediğiniz kadar yapabilirsiniz papatya motiflerinin arasına. Ben şimdi bir tane daha yapacağım. Oyamı bitirebilmek için ve sonradan son halini hep birlikte göreceğiz. Hızlıca şimdi buraları geçelim. Evet, gördüğünüz gibi oyamız bitti. Şöyle göstereyim. Oyamızın son hali.
Umarım yardımcı olabilmişimdir. Aklınızda yine soru işaretleri varsa, takıldığınız noktalar varsa videonun yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz veya tekrardan söyleyeyim, yazılı açıklama kısmına da Instagram ve Facebook hesaplarımızın linklerini her zaman ekliyorum. Oradan bana ulaşmanız mümkün. Eğer anlatımımı, videomuzu beğenip faydalı buluyorsanız videonun beğen butonuna tıklayarak bana destek olursanız sevinirim. Ayrıca düşüncelerinizi, yorumlarınızı bekliyorum hanımlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağ alt kısmındaki veya videonun altındaki abone ol butonuyla bunu yapmanız mümkün. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Yepyeni bir yayında tekrardan yeni bir istek modelle buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.